Merhabalar, yine bir soru sorusu örneğiyle geldim. Bu sefer de yine bir işe giriş sorusu. Ancak birazcık daha farklı. Soruyu soran kişi bir pilot öğrencisi. İş başvurusunu yaptıktan sonra, daha doğrusu tam mülakata gitmeden bir gün önce işe alımlar durduruldu deniyor. Ve bu kişi hani iş sürecinin nasıl gelişeceği ile ilgili bir soru soruyor. İş bir daha ne zaman açılacak diye. Pilotların işe giriş süreci biraz daha farklı olduğu için e, yani nasıl söylesem, süreç açılıp kapanabilen bir süreç olarak ilerliyormuş. Bu yüzden de hani normal bir iş başvurusu gibi düşünmüyoruz burada. O yüzden bu kişi böyle bir soruyla geldi. Şimdi 12 derece aslan yükseliyor. Sileyim, heh. 12 derece aslan yükseliyor. Yani kişiyi güneş temsil ediyor. İşin nasıl gideceğini okuyabilmemiz, karşı tarafı, işi, şirketleri okuyabilmemiz için 10. ev girişini Kesen burcun yönetici gezegenine bakıyoruz. Yani burada işin temsilcisi olarak Koç burcunun yöneticisi olan Mars'a bakacağız. Şimdi öncelikle bu iki gezegenin arasında oluşan bir açı, ilk açının birbirleriyle olmasını isteriz. Eğer böyle bir şey desteklenmiyorsa ayın durumuna bakacağız. Burada ayda soruyu soran kişinin yardımcı göstergesi olduğu için ve işleri nasıl gideceğini bize anlattığı için ve süreci de aydan yine okuyacağımız için ayın da mutlu olmasını isteriz. Hatta ayın kalan göstergelerden bir tık daha ağırlığı basıyor diyebiliriz. Şimdi bakalım. Şimdi Güneş kişinin motivasyonunu, yeterliliğini, durumunu, nerede durduğunu anlayabilmek için okumamız gerekiyor. Kova burcunda ve 6. evde. Şimdi Güneş zaten retro olamayacağı için aslında olabileceği en mutsuz konumda, değil mi? Yani e, yanık da olamaz, retro da olamaz. Yani Güneş'in olabileceği en mutsuz konum yönettiği burcun karşısında düştüğü bir yerde bulunması ve bir ardıl evde bulunması, 6. evde bulunması. E, Yani bu kişi aslında çok bu süreçten bıkkın, mutsuz, belki koşulların desteklemediği bir şekilde sürecin nasıl gideceğini bilmediği için stresli olabilir. İşe uygun olup olmadığından pek emin olmuyor olabilir. Birazcık burada soru işaretleri var. Şimdi Mars'a baktığımızda Mars Kova burcunda ve peregrin, yani bir gezegenin başına gelebilecek yine en kötü şeylerden bir tanesi olabilir. Peregrin olmak aslında son derecelerde olsaydı e, yine bir takım puanlar alabilirdi. Ancak şu anda Mars burada peregrin, yani yine mutsuz olduğu ve e, güçsüz olduğu, desteklenmediği bir yerde. Yani işte nasıl gideceğini bilmiyor bunun. İşte koşulların ne olduğunu bilmiyor. Ve bilmediği için de o taraftan da işler birazcık muallakta. Şimdi bir de Ay'a bakalım. Ay burada her şeyin aksine çok mutlu, değil mi? Boğa burcunda yer alıyor. Çok sevdiği, yüceldiği bir yerde. Ve bakalım 26'dan 3'e 5 derece kuralını uygulayamıyoruz burada. Bir köşe evde. Şimdi Ay işlerin pozitife gidebileceğini düşündürtüyor. O yüzden onun yapacağı açıları okuyarak birazcık süreci nasıl ilerleyeceğini okuyacağız burada. Şimdi öncelikle bu iki gösterge birbirine açı yapıyor mu? Buna bakalım. Daha sonra da Ay'ın açısına bakalım. Şimdi şöyle ki Güneş Mars'ı geçmiş, fark ettiyseniz 7 derecede, 3 dereceden ilerlemiş. Yani Güneş'le Mars'ın birbirine uygulayan bir açısı olmayacak. Daha doğrusu ilk açıları birbirlerine uyguladığı bir açı olmayacak yani. Şu anda pardon, Güneş ne yapacak? İlk uyguladığı açıya bakalım bakalım bakalım. Burada Merkür'le kavuşum yapacak. İlk yapacağı açı bu. Merkür nereyi yönetiyor diye hemen bir bakalım bu haritada. Yani e, Merkür nereyi yönetiyor? Umutlar, network, iş arkadaşları, pardon, arkadaşlıklar gibi bakabiliriz. Aynı zamanda da yakın çevresini anlatıyor. Yani çok bir alaka kuramadık. Bu alakasız bir açı olarak kaldı bence. E, Şuna bakalım. Peki bu kişi, yani daha doğrusu tamam, birazdan açıklayayım onu aslında. Şimdi Ay'ı okuyabiliriz. Ay'ın yapacağı ilk açıya bakalım. Ay burada, Uranüs zaten retro olduğu için Ay'a doğru gidiyor. Ay da en yakın derece olarak ilk önce Uranüs'le kavuşacak, değil mi? Şimdi burada bir beklenmedik bir şey olacak demektir bu. Yani Ay bu kalan koşullara rağmen, çünkü bir sebepten bu süreç durmuş birdenbire mülakatlardan bir gün önce. E, Bu kişiyi şoka etmiş. İş yeri de şokta bir sebepten. Ancak süreç olumlu ilerleyebilir. Ama ilerleyecek mi? Tuhaf bir şey olacak. Beklenmedik, bilinmedik bir şey olacak. Yani ben de ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü Uranüs sağı solu belli olmayan bir gezegen olduğu için Uranüs'ün burada nasıl bir şey getireceğini bilemiyoruz. Uranüs burada aslında Kova'yı yönettiği için, rakipleri ve krizleri anlattığı için belki rakipleri ilgilendiren bir süreç olabilir. Krizlerle ilgili beklenmedik bir şey karşılaşılacak olabilir. Yani rakipleri de burada biraz eliyoruz. Çünkü genelde normal yani bir kişilik açılan bir ofis işi sürecinden bahsetmediğimiz için, yani hani böyle 30 40 50 kişilik, belki de bilemiyorum ama çok fazla kontenjanlar açıldığı için hani rakiplerle ilgili olabilecek ani bir gelişme olmayabilir. Ancak burada krizleri de yönetiyor, farkındaysanız. Yani olacak olan durum bizim bilmediğimiz ve yaşanacak bir durum. Bir şeyleri değiştirecek. Peki ne zaman değiştirecek? Bunların arasındaki açıya bakalım. 26 dereceden 27 dereceye bir birimden birazcık daha, şu 51 dakika olduğu için bir birimden biraz daha az bir süre gibi okuyoruz bunu. Nasıl olduğuna bakalım peki. Boğa çok sabit bir burç.
Ancak 10. evde. Şimdi bir birim çok sabit, bir yıl olamaz. E, Bir ay olabilir. Yani çok hızlı da olamaz değil mi? Bir güne, bir haftaya gelecek diye okuyamayız. İkisinin ortasında bir ay gibi bir süre. Yani böyle bir 4 haftaya yakın aşağı yukarı bir süre içinde bu kişinin bir şekilde bu konuyla ilgili beklemediği bir gelişmenin olması gerekiyor. Biraz da krizler içeren bir gelişmenin olması gerekiyor değil mi? Bu kişi bu soruyu 27 Ocak'ta soruyor ve 28 Şubat'ta gerçekten tam bir ay sonra zaten 4 hafta dedim ama hani, Şubat'ın sonlarında demiştim. Şubat'ın sonlarında bir gelişme olacak ancak bunu öngöremiyoruz. 28 Şubat'ta ne olduğunu biliyoruz zaten. İran Savaşı başlıyor ve bütün şirketlerin aslında belki de bunu daha önceden haberdar olup bu süreci durdurduğunu anlayabiliyoruz. Yani belki de hava yolları bunu daha önceden biliyordu. O yüzden aniden bir alım durdu. Daha sonrasında da tam olarak savaş patladığında artık birazcık durum kesinleşiyor. Hava yollarının öngörülememezlik ve turizm planlarının değişmesinden kaynaklı durumlar krize bağlı olarak aniden değişiyor. Bir de şunu görebiliyoruz aslında. Bu iki açının, pardon, bu iki gezegenin yani e, hani yükselenimizin yöneticisinin ve iş alanını temsil eden gezegenin olumlu bir açı yapmasını ilk isteyeceğimiz şeylerden birisi ya. Bunlar birbiriyle aslında çok yakın yerlerde bulunuyorlar. Bunlar peki ne zaman buluşmuşlar birbirleriyle? 4 derece 4 birim kadar önce bunlar berabermiş. Yani bu durum 4 birim önce çok pozitifmiş sanki. Peki bu 4 birim ne olabilir? Ee, Kova çok sabit bir burç yine aynı zamanda ve 6. evde. Yani bu çok hızlı okuyabileceğimiz bir 4 birim değil, değil mi? 4 saat değil, 4 gün değil. 4 hafta belki olabilir ama ikisi de 6. ev ve kovadan kaynaklı ikisi de birazcık daha şey olacağı için. Aslında normal bir iş süreci olsaydık belki 4 hafta diyebilirdik. Hani 4 hafta önce iş açık mıydı? 4 hafta önce başvursaydın bu tam zamanı olabilirdi gibi okuyabilirdik ama bu arada 4 hafta olarak da okuyabilirdik. Ancak bu mülakat yani bu iş alımının aylar öncesinden açıldığını söyledi bana. Yani e, 4 ay 5 ay öncesine kadar eğer kişi başvursaydı sanki bunun onun için en uygun zaman olabileceğini belki de yorumlayabilirdik. Geçmişe yönelik açı okuması aslında pek sağlıklı bir şey olmayabilir ama bu da birazcık ilginç bir göstergeydi okumak açısından. Ne düşünüyorsunuz? Yine paylaşırsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.